başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi konumu arıyorum. Konuğum, sevgili konuğum. Özlem Arslan Kart, tescil risk danışmanı. Efendim? Merhabalar, Özlem Arslan Kart. Hoş geldin Özlem. Evet. Evet, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evvela notlarım vardı. Notlarımdan geçeyim ama özür dilerim. Tescil risk danışmanı olarak tanıtıyoruz seni ama sanırım kıymetli temsiliyetlerin var. GİİT'te üye ilişkileri eş başkanı ve AİPA'da denetleme kurulu üyesi. Buralarda bir minik bir girizgah yapabilmek adına bir şeyler paylaşabilir misin bizimle? Tabii. GİAD'ta bu dönem üye ilişkileri eş başkanlığı yapıyorum. GİAD benim çok önem verdiğim bir dernektir. Aslında burada daha sosyal etkinlikler yapıyoruz. Her zaman böyle işte belli dönemlerde çok daha ciddi konular konuşuyoruz ama bazen daha relax etkinliklere de ihtiyacımız oluyor. Örnek veriyorum, aile buluşmaları yaptık. Geçen çok yakın bir zamanda Sapanca'da böyle bir kamp yaptık, aile kampı. Hem üyelerimizin ailelerinin de birbirleriyle tanışması için. GİAD bu şekilde devam ediyor. AİPA'da da Yapay Zeka Derneği'nde de bu dönem yönetim kurulundayım. Evet. Orada da çalışmalarımız aslında başladı. 3 yıllık bir dernek. Daha çok fazla yapay zeka konuşulmuyorken biz 2 kitap çıkarmıştık. Şu anda 3. kitabımız çıkıyor. Ben de orada bir bölüm yazdım aslında. Yapay zeka ve patentlenebilirlik. 2. kitapta da yapay zeka ve datalarla ilgili. Orada da bu tarz çalışmalarımız devam ediyor. Yani şunu mu anlıyorum? Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim. Aslında yapay zeka evet ya özellikle globalde hayatlarımıza girdi ama biz de yeni işte yeni ürünlerini görüyoruz. ChatGPT gibi ürünler. Bunların telifiyle ilgili bir mevzuatın oluşturulması yönünde oluşturulmuş bir oluşum mu desek, yoksa daha çok böyle bu alana ilgi duyan insanların bilgilendirmesi amaçlı mı? Tabii şöyle, bu alana ilgi duyan, bu alanda çalışan, aktif rol alan ve sonuçta hepimizin, yani çoğu insanın bilmediği ve endişe duyduğu bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla bu işin uzmanlarının ya da kendini burada daha aktif göstermek isteyen insanların bir araya geldiği bir oluşum ve bu anlamda da belki ileride çok farklı işte yapay zeka ile alakalı bölümler açılır, üniversiteler kurulur. Ben evet patent tarafından bahsettim ama farklı alanlarda da sağlık tarafından bahseden arkadaşlarımız var. Kendi bölümlerine eviren insanlar da var tabii ki içeride. Yapay zeka kısmını. Evet, anladım. Yine girmeden klasik bir soru. Bizi izleyenlerin de anlaması adına Özlem Hanım. Şimdi tescil risk danışmanı diyoruz. Neyin tescili, neyin riski? Aslında şöyle başlayayım ben. Benim bir firmam var. Üstün patent olarak devam ediyorum. Biz evet normal şartlarda işte marka, patent, tasarım tescili yapıyoruz. Herkes gibi, yani bizim meslektaşlarımız gibi buraya kadar okey, ama bundan sonraki süreçte şöyle bir durum var. Bize geldiklerinde işte marka müsait olabiliyor fakat piyasada tescil almamış, senelerdir bu markayı kullanan insanlar olabilir. Dolayısıyla biz bu markayı tescil etsek dahi uzun süreçte dava ile sonuçlanabilir ve tazminat ödemek durumunda kalabilir insanlar. Aslında ticari hayattaki riskli biz bir ön çalışma yapıyoruz. Anladım. Benim başıma gelenden biraz örnek vereyim. Mesela yaklaşık 15 tane bir tasarım tescili vardı geçmiş yıllara ait ama yani onlar da takdir edersiniz ki yenilemeniz gerekiyor. Orada da işte kodlar var, hangi alanda, NACE kodu olarak diyeyim. Ya haliyle ben sadede gelip biraz tuzluya mal olduğu için biz veya bizim gibiler kaçınıyor. Nedir? Eski usul olan şu yöntemi deniyoruz. Tabii yasalarımız müsaade ettiği için. Aslında bu sinema sektöründe de aynı şey. Yani
bir tasarım ya da bir fikir, bir şey yaptınız. Onu bir zarfa koydunuz. İadeli, taahhütlü olarak kendinize geri postaladınız. Ta ki hukuki bir sorun olana kadar hiç açmıyorsunuz. Mahkeme kapalı bir şeyi, yasalarımız delil olarak kabul ediyormuş. Daha çok bizim sektörde hani size de para kazandırmıyoruz ama bu yollar tercih ediliyor. Bu konularda da söyleyeceğimiz bir şeyler olabilir mi? Olumlu, pozitif yönde. Yani aslında şöyle, benim derdim aslında para kazanmaktan ziyade Türkiye'de bu bilincin oturması. Zaten oturduğu zaman bize gelen insanlar da para kazanmış olacak. Biz hiçbirimizin böyle bir derdi olmayacak. Yani bu süreç oturursa. Tabii ki bu da bir seçenek. Ya bunun dışında mahkemeye gittiğinizde tabii ki avukatlarımız daha iyi bilir ama sadece tescile dayandırılarak yapılan bir şey değil. Eskiye dayalı kullanımınızı da ispat ederseniz, örnek veriyorum, siz bir ürün çıkardınız. Evet. Ben sizden bir sene sonra çıkardım. Ben size diyorum ki kaldırman gerekiyor. Ben kullanıyorum, sana dava açarım deyip seni korkutuyorum. Çünkü yaşıyoruz. Ama ikimiz de tescil yapmadık. Orada şöyle bir şey var. Eğer siz aktif olarak bu ürünü sattığınızı, kullandığınızı beyan ederseniz zaten eskiye dayalı kullanımdan kaynaklı tescilsiz dahi olsanız orada çok daha haklı duruma yani çıkabilirsiniz. Anladım. Vallahi güzel bir girizgah oldu. Aydınlandık diyelim. Şimdi her bölümde olduğu gibi yine bir tekrardan başlayayım. Aslında formatımız bir metafor üzerine kuruluyor. Bu metaforla birlikte konumuzun talip olduğu, uğraştığı ya da emek verdiği meslek ya da sektörü bu metafor üzerinden biraz filtreleyip farklı bakış açısıyla bir anlamda krokisini ortaya çıkarmak. Mevzumuz bir ev tanımı yapmakla başlıyor. İsterseniz oradan gireyim girizgaha. Ev aslında bildiğimiz ev, yaşadığımız ev. Yani Anadolu'da da, metropollerde de metrekareleri ya da içindeki mobilyalar veya malzemelerin kalitesi farklı olsa da ana ihtiyaçları değişmeyen, yani barınma ihtiyaç ve eylemlerimizi değişmeyen bir ev, yaşam alanı. Bunların bölümlerine girecek olursak bir girişimiz var. Kapıdan ya da pencereden giremiyoruz. Ama o aynı zamanda giriş diğer odalarımıza da bir kavşak noktası oluşturma açısından da kritik bir yer. Oradan genelde bizi daire tiplerinde mutfak karşılıyor. Mutfakta ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemek pişiriyoruz ya da yiyeceklerimizi depoladığımız alan. Sonra salonumuz var. Salonda ne yapıyoruz? Genelde pijamalarımızı çekip yatıp uyuyoruz demeyeceğim ama yani bundan 20 yıl önceki kullanımla şimdiki kullanım, teknolojinin ve iletişim alışkanlıklarımızın değişiyle farklı bir kullanıma geçti. Ama özünde günü bitirmeden dinlendiğimiz, bir anlamda reset attığımız bir alan yani gibi diyebiliriz. Sonra artı odalarımız var yatak odasından önce. Artı odalarda adı üstünde, yani evli çocukluysak genelde çocuk ya da yetişkinin odası oluyor. O da bir yatak odası tırnak içinde. Veya üreten bir insansak bir atölye olarak kullanıyoruz. Veya bir çalışma odası olarak kullanabiliyoruz. Veya sinema odası veya prova odası, ihtiyaca göre şekillenen odalardan biri oluyor. Yatak odasına geçersek orası da mahrem alanımız. Yani bizden başka kimseyi davet etmediğimiz veya kullandırtmadığımız ulvi mekanlardan biri. Ben hep şey diyorum, şarteli indirdiğimiz oda diyorum. Çünkü uyuyoruz, uykuda bir ihtiyacımız. Son olarak da banyomuz var ıslak hacimlerden. Burada da hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz ve temizlik malzemelerini bir anlamda da depoladığımız, hatta çoğu evlerimizde eğer alan gereksinimimiz yoksa çamaşır makinesi ve kurutma makinesi de bu ıslak hacimde bulunduruyoruz. Şimdi bu ev tanımı üzerinden her konuma şunu hayal ettirmeye çalışıyorum. Mesela tasarım diyorum ya sürekli, özür dilerim. Ben tasarımcıyım acaba ondan mı? Tescil risk danışmanı. Yani aslında Ayşe ablanın, Fatma teyzenin, komşumuz oradan buradan, yerme anlamda demiyorum ama anlayabileceği dille patent diyelim. Daha kolay olur diye düşünüyorum ama tabii ki açarsanız daha da iyi olur. Bu
nasıl bir evde yaşıyor evvela? Yani evin bölümlerini anlatacağız yine. Yani girişi neresi, yatak odasında ne oluyor, işin mutfağında neler dönüyor. Ama ondan önce sizden bir daire tipi almak istiyorum. Yani bu sektör, meslek adını siz verin. Nasıl bir evde yaşıyor? 2+1 mi? 3+1 mi? Apartman mı? Villa mı? Müstakil bir ev mi? Nerede görmek istiyoruz? Peki, bu arada konsepti çok beğendim. Teşekkürler. Onu söylemek istiyorum. Benim burada hayal ettiğim şu aslında, havuzu olan, çatı katı olan bir ev. Yani bahçesi de olan, çitleri olan bir ev hayal ettim burada bizim sektörümüzle alakalı. O zaman villa diyelim, çünkü çatı olunca Villa diyelim. ikinci kat oluyor. Yani triplex 3 katlı oluyor yapı olarak. Ya aslında müstakil bir ev diyelim. Yani villa biraz böyle Evet. Ekonomik durumlardan ötürü lüks kaçabilir. O yüzden müstakil kavramını kullanmak istiyorum. Eğer uygun olursa. Tamam, Müstakil ev. uygundur. Ama artı odamız kaç yapalım? Yani bunun sonu yok. 4+2 de olabilir, 3+1 de olabilir. Yani çatı katı, hadi yukarıda. Ya daha doğrusu ben şu şekilde yönlendirmeyeyim sizi. Kaç tane toplam odaya sığdırırız bu alanı? Ben şöyle söyleyeyim, oturma odası, yemek odası, yatak odası alt katta, kiler de dahil. Tamam. Üst katta çatı katı olarak, hani Tamam. böyle olur ya, tek bir Evet. çatı katı, üst katta o şekilde. Tamam, harika. O zaman evimizi de bir güncelledik bir anlamda tanımını. Ev tanımını güncelledik seçtiğiniz mesken tipine göre diyeyim. O zaman girişten başlıyoruz hazırsanız. Mutfaktan başlayabilir miyim? Tabii ki. Öyle başlamak istedim. Tamam, okey. Girişe de geleceğiz seyirciler ama önce demek ki önemli bir mevzu ki mutfaktan giriyoruz. Yani klişe bir soru, işin mutfağında ne dönüyor demek istemiyorum ama mutfağı şöyle açayım. Yani mutfak adı üstünde aslında 3 ana eylemi yaptığımız bir yer mimari literatürde. Saklama, yemek yeme ve yemek pişirme. Ama bunları bir cihaz yardımıyla özünde kendimiz veya misafirlerimize hazırlık için de yapabiliyoruz. Bir de bize özgü galiba bir Türk kahvesi yapılır, 2 gıybet falan filan, bir sosyalleşme ortamı bir anlamda da. Yani ben bile çoğu zaman mutfakta çalışıyorum. Daha mı sempatik geliyor? Belki salonun rolünü çalıyor. Aslında salonun rolü olması lazım ama böyle bir mutfağımız var diyelim. Tabii ki mutfak yorumunuz farklı olabilir. Benim mutfağımda depolama yok da diyebilirsiniz. O mesleğin gerektirdiği şeyler diyelim ama işin mutfağında ne dönüyor? Şöyle düşündüm aslında. Girişte zaten giriş tarafından her türlü girmemiz gerekiyor. Orada benim için sadece girme eylemi var. Tamam. Ama girdikten sonra mutfak bizim işimizde bana şunu çağrıştırıyor aslında. İçin içinden geldiğim yer olarak nitelendirebilirim ben mutfağı. Çünkü ben gerçekten bu işin mutfağından geldim. Beni hayata hazırlayan kısım mutfak. Üstün patenti kurmadan önce 13-14 senelik bir fikri sınai haklar geçmişim mevcut uzmanlık alanım olarak söyleyebilirim aslında mutfağı. Ben o şekilde tanımladım ve genelde kilerler de yanında oluyor gibi mutfağın. Evet. Yakınında oluyor. Belki mutfaktan kilere geçebiliriz. Yani kilerde hani belki buyurun. lafınızı balla keseyim, özür dilerim. Genelde yani yine metropollerdeki kullanımımız diyelim ama aşağı yukarı bir mutfak balkonu var. Orayı daha çok hani kombi de var ama onun altı böyle veya karşısı kilerdir. O şekilde de yorumlayabiliriz. Evet. Gibi. Haklısınız. O şekilde yorumlayabiliriz. Doğru. Yani kilerde artık bu saatten sonraki depo alanım. Daha önce mutfaktan getirdiklerimi şimdi kilerde sakladıklarım olarak yorumluyorum ben. Girişimcilik serüvenimde eskiden masanın diğer tarafındaydım. Yani o zaman biliyordum maaşım yatıyor, primimi alıyorum. Ama şu an bu taraftayım. Benim daha da dolu olmam gerekiyor ve riskleri daha minimalize etmem gerekiyor. Ve çoğu şeyi de öngörmem gerekiyor. Yani kilerde burada aldığım riskleri, ya önlemlerim bulunuyor kilerde, onu söyleyebilirim. Anladım. Enteresan bir yaklaşım. Eyvallah. Tersten gidince ben de biraz şeyim tuhaf oldu. Şimdi o zaman sizin yönlendirmenizle gideyim. Hangi odaya geçeyim? Tamam. Oturma odasından devam edebiliriz. Salonumuzdan devam ediyoruz. Evet. Salon neydi? Tamam.
Yani aslında biraz da gösteriş alanı gibi bir şey. Eskilere göre Evet. ama yenide de. Yani misafirimizi orada ağırlıyoruz. Yemek de yiyebiliriz. Yemek takımımız, yemek masası veya o köşemiz varsa. Televizyon izliyoruz. Pijamaları çekip dinleniyoruz. Ekstra bir işimiz varsa bir kanepe üzerinde işte o pijamalarla laptop kucağımızda işlerimizi hallediyoruz. Bir yandan sesimiz de TV'de falan. Böyle tuhaf bir alan. Evet, doğru. Çok çok güzel yorumladınız. Ben şöyle nitelendirebilirim belki salonu. Ben ilk ofisi Nişantaşı'nda kurdum. Evet. Aslında bu farklı bir bakış açısıydı benim için. Yani benim misafirleri ağırladığım alan benim Nişantaşı şubemdi şu anki. Nişantaşı şubesi benim için çok özel. Çünkü misafirlerime ulaşmak için daha yeniyken bile Nişantaşı'na bir ofis açma fikrinin işin içine yatırım olarak gördüm ve bunu yapmak istedim. Bence insanları da orada ağırlamak istedim öncelikle. Yani daha sonra Kağıthane'ye bir şube açtık. Ama Nişantaşı şubem benim için çok özeldir ve genelde orada ağırlamıştım özellikle ilk etapta misafirlerimi. Yani biraz mekansal bir yaklaşım oldu. Böyle ofislerde toplantı odaları vardır ya, dışarıdan gelen müşterileri ağırladığımız. Bizim salonumuz da, bizim derken sizin uğraş verdiğiniz alanda, salonu bu şekilde yorumluyoruz. Evet, evet, doğru. Evet. Peki, güzel. Evimiz ufak ufak şekilleniyor. Mutfağı yorumladık. Salon. Şimdi sanırım yatak odası mı? Evet, yatak odası olabilir. Şöyle söyleyebilirim, yatak odası da ben toplantı odam olarak aslında görüyorum. Tüm ekiple toplandığımız, dertleştiğimiz ve şirketimizin stratejilerini belirlediğimiz, bütün sırlarımı sakladığım ve bugün üstün patent yapan en büyük değerlerden biri olan ekibimle paylaştığım oda olarak görüyorum aslında ben yatak odasını. O yüzden mahrem alan diyoruz. Evet, evet, doğru. Yani hemen yanında da salon var ama bu arada salona ses gitmiyor değil mi? Yani diğer misafirlerimize. Orası çok mimari taraf ve bilmiyorum gitmemesi için ne yapılması gerekiyorsa. İzolasyon yaparız, sıkıntı yok. Girişimiz şifreli olur yatak odasına. Siz ve sizin tanımladığınız. İşin tabii ki latifesi de peki yani ekleyecek bir şey yoksa diğer odalara geçiyoruz. Artı bir oda var yukarıda, çatı katımız. Aslında bahçemiz ve havuzumuz var. Yani bahçeye de ayrı bir tanım yapacağız. Bir de girişimiz var. Herhalde girişi en sona bırakacağızmışız gibime geliyor. Şey var bir de ben pencereyi de kafamda tanımlamıştım ama. Yo, olur, hay. Yani şöyle Tamam. söyleyeyim, yaşam alanlarının içerisinde derya deniz yorumlayacak çok şey var. Zaman sıkıntımız da yok. Daha çok konumuz yani sizin yönlendiriminizle ilgili. Mesela işte salon örneği, tamam salonu yorumladık ama orada bir televizyonlu konuşlandığımız bir köşe var. Ona sorulmadan koltuk takımı değişmiyor. Koltuğun yanında uyumlu olması gereken bir sehpa var. Bir aydınlatmamız var. Tabii ki bir penceremiz var. Yani dışarıyla bir görsel temasımız ve havalandırma, iklimlendirme olabilmesi için. Ha bu Fransız tipidir, Türk tipidir ayrı. Yerde bir kilim ya da patchwork'ümüz var. Yani zeminde döşememiz var. Sonu gelmiyor. Bu Bitmez, yok, evet. Aynen. Yani anlattıkça yorulan bir hal oluyor. O yüzden abiyana tabirle top sizde diyeyim. Pencere demiştik en son. Tamam. Evet, ben pencereyi şöyle tanımlıyorum. Çok pardon. Fransız tipi mi, Türk tipi mi penceremiz? Yani yere kadar mı yoksa fark eder mi? Fransız. Bence çok fark eder. Tamam. Yani yarı balkon gibi bir şey diyoruz biz o zaman. Evet. Güzel, harika. Ben pencereyi pazar payı olarak tanımlayabilirim aslında. Pencere benim hayata açıldığım, müşterilerime sunduğum hizmetler olarak söyleyebilirim. Çünkü pencereyi kapattığınızda içeride kalıyorsunuz, açtığınızda dışarıya açılıyorsunuz. Bence bu tarafta pencere çok önemli. Önemli, bir de şimdi lafı açtı. Yani oradaki bir perde sistemi diyeyim. Yani o da bir faktör. Yani pencereyi kullanıyoruz ama böyle bir perde olmalıyken o gözümüzü kamaştırmayacak şekilde bir perde mi, store mu,
Çünkü hani bir meç etmeye çalışıyorum anlattıklarınızla. Dışarı açılan aslında önemli bir giriş ama bir Store olabilir. Evet. store. Okey. Peki nerede kaldık? Çatıya mı çıkalım? Çatıya mı çıkalım? En son bahçe ve girişi yapalım. Evet, evet. Tamam. Şimdi merdivenlerden çatımıza çıkıyoruz. Çatı katımız aslında. Çatı demeyelim. Çatı daha da üst bir kavram oluyor. Yani çatı katı da keyifli bir alan. Yani ilk defa karşılaştığım bir şey. O da nasıl kıvırayım diye düşünüyorum. Yani günlük hayatta Niye da... çatı katı söylemediler mi? Yok, hayır, hiç söylemediler ama artı bir olarak geçiyor. Yine oradan kurtarayım kendimi. Yani artı bir Peki. o da ana ihtiyacımızın dışında bir şey varsa onun için konuşlandırıyoruz. Yani dediğim gibi prova odası olabilir, sinema odası olabilir, misafir Evet. odası olabilir, evli çocukluysak çocuk ya da yetişkinin odası olabilir. Prova odası biraz olmayabilir. Yani yatak odası altta biraz eziyet anlamında oluyor ama ya da üretken bir insansak, işte sanatla uğraşıyorsak orayı bir atölye olarak kullanabiliriz. Böyle bir kullanım şeklimiz oluyor çatı katında. Ama keyifli de bir alandır. Kesinlikle. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ben de çatı katını şöyle tanımlıyorum. Şu anki bütünüm olarak tanımlıyorum ve 5 yıllık stratejim, şirketi olan yatırımım, marka değerimi çatı olarak adlandırıyorum ben. Ha. Vizyonum, misyonum, amaçlarım, hedeflerim, stratejilerim, planlarım, risklerim hepsi bu çatının altında. Dolayısıyla bu çatıyı komple bir bütün olarak görüyorum aslında. Çok önemli bir görev alıyor benim için orada. Aslında know-how dediğimiz, bir türlü Türkçe'ye Evet. çeviremediğim şey çatı katında muhafaza ediyoruz. Doğru. Yani senelerdir Türkçe'de nasıl çevrilir bilmiyorum ama sürekli de kullandığımız bir şey know-how. Yani geçmiş birikimlerimiz belki yakın bir anlam oluyor ama hani 10 yıl, atıyorum 20 yıldızdır bu sektörde. Ta 19 yıl önceye gittiğimizdeki o birikimi başka bir işte kullanabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir konfor alanı oluşturuyor gibi. Tam da beceremedim ama know-how diyelim. Yo Neyse. yo, doğru. Eyvallah. Peki o zaman bahçeye geçiyoruz. Yani bahçe, Geçelim. havuz dedik. O zaman girişi de bahçeden yapıyoruz. Ha, şimdi anladım. Tamam. Evet. Tamam. Okey. Giriş bahçe kapısından oluyor. Bahçemiz ya bize özgü. Yani aslında müstakil bir mesken dedik ama yani yan toprak yan tarafımızda bir toprakta da komşumuz var bu arada. Yani sosyaliz. Hani dımdızlak Evet. bir arazi üzerinde değiliz. Bahçemizde bitkilerimiz oluyor. Hani gerek göz estetiği, gerek koku sekansı, artık ıhlamur mu dikeriz, limon mu? Bir de anlamda bizim gösteriş alanımız, yani çevreye karşı ve doğaya karşı da sorumlu hissettiğimiz bir alan. Yani çöpümüzü lönk diye atamayız. Böyle bir durum da var. Bir de havuz konuşlandırdık. O da bizim keyif ve konfor alanımız mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Ama yüzüyoruz. Belki yüzmeyi seviyoruz o havuzda. Yani sonuçta süs havuzu değil. Bildiğimiz 5'e 3 havuz. Evet. 7-8 kulaç attık. Günlük rutinimizde yüzdüğümüz, akşamda o görselin keyfini çıkarttığımız, belki havuz başında sabah kahvaltı yaptığımız ya da akşam misafirimizi ağırladığımız durumlar da olabiliyor. Buna ilaveten evcil hayvanlarımızın varsa onların da mekanı oluyor bir anlamda. Böyle bir alan. Şimdi patent bahçe nasıl yorumlayacağız? Merak ediyorum. Heyecanla bekliyorum. Peki. Bahçeyi ben şöyle düşünüyorum aslında. Benim özellikle dış derneklerle ilişkilerim, sosyal sorumluluk projelerim. Çünkü Evet. biz 2 dernekten bahsettik ama aynı zamanda Aryavam'ın yatırımcı platformunda da üyeyim o tarafta da. Süper. Aslında çok sosyalim ve bence bahçem benim derneklerle olan ilişkilerimi nitelendiriyor gibi hissediyorum. Anladım. Yani sektörün diğer rakip demek istemiyorum. İyi ki de rakipler var ki daha iyisi ortaya çıksın Evet. diye. Ama sizin gibi emek vermiş yapılarının
insanı ağırladığınız bir anlamda salonvari gibi bir yer, ama salon biraz daha özel, ama bunları ben bahçede ağırlıyorum diyorsunuz. Eğer yanlış telaffuz etmediysem. Süper. Evet. Peki havuzda ne yapıyoruz bu arada? Yani havuzda da bu Fikri Sinayi Haklar olarak gerçekleştirdiğim tüm etkinliklerim olarak düşünüyorum havuzu aslında. Niye bilmiyorum ama Tamam. o şekilde düşündüm. Tam da cuk anlamı oldu. Evet, havuz. Yani havuza biraz daha farklı bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım oldu aslında. İşin havuzda ne var falan, havuzda ne kadar paramız var, havuzda ne kadar insan kaynağımız var, o anlamda. Harika. Peki bütün bu müstakil bir eve bir de girişimiz var. Girişi en sona sakladık. Evet. Giriş... Yani şöyle aslında girişte çitler düşündüm ben. Çitli Tamam. bir alan. Hı-hı. Ve hani burada şunu düşünüyorum, yani bu özellikle çitler benim prensiplerim, çok fazla sınırlarımı belirlediğim, şirketimin aynı zamanda kültürünü belirlediğim, içeri ve dışarıdan gelenlerin sınırlarımı bilmesini sağlayan çitler gibi geldi bana. Alanımı koruduğum, marka patent tasarımı en iyi şekilde anlatabildiğim sınırlarım çitlerimdir demek istiyorum. Anladım. Vallahi harika. Bir çırpıda anlattık. Ne güzel. Yani değişik bir yaklaşım oldu. Peki müsaade edersen benim bonus sorularım olacak. Tabii. Ya aslında her konuğa soruyorum. Yani şundan dolayı soruyorum. Bizi izleyen insanlar değerli bilgiler paylaşıyorsunuz. Diğer konuklar gibi. Mutlaka akılda bir şeyler kalıyor. Ama bu alana talip olmak isteyen genç ya da sonradan diyelim insanlar var. Yani Evet. onlara öğüt vermek tabii ki haddimiz değil, ama mutlaka bir teşvik edici bir iki kelime, bir konu, pozitif bir şeyler söylemek mümkün mü? Yani bu işin Tabii ki. zorluğu, kolaylığı, evvela bu işin bir okulu var mı mesela gibi. Anladım. Tamam. Yani şunu söyleyebilirim. Marka ve patent vekili olabilirler. Burada sınavlar var. Türk Patent Enstitüsü'nün açmış olduğu. Bu sınavlara girebilirler. Ama tabii burada şöyle bir püf nokta var. Yani sınavlara giriyor olmak bu meslekte başarılı olacağınız anlama gelmiyor. Yani ilk başta niye mutfaktan başladım? Gerçekten bir şirkete girip burada uzunca yani en azından birkaç sene çalışıp deneyim kazanmalarını öneririm. Ben çok seviyorum yaptığım işi. Buradaki durumda, yani bir işi seviyorsanız başarırsınız. Çünkü şöyle bir şey var etrafımda gözlemlediğim, çünkü çok fazla girişimcilerle iç içeyim. Sadece o para kazanmaya yönelikse belli bir yerde bitiyor. Çünkü maalesef günümüz koşullarından da kaynaklı. İşte bayram oluyor, seyran oluyor, seçimler oluyor, bir şeyler duruyor. Her zaman aynı rutinde para kazanamayabilirsiniz. O yüzden yaptığınız işi seviyor olmanız gerekir. Gerçekten seviyorsanız ne iş yaparsanız yapın, başarılı olursunuz ve derneklere aktif görev almak, üye olmak çok önemli. Her yerde tabii ki olmamalısınız ama belli yerlerde derinleşmek sizi geliştirecektir. Çünkü son dönemlerde, özellikle pandemi döneminden sonra ben ikili ilişkilerin çok daha önemli olduğunu görüyorum. Bunun öncesinde kart verip uzatıp kaçardık. Yani benim üstün patent olmamın hiçbir önemi yok, altını doldurmadıktan, iki cümle etmedikten sonra. O yüzden derneklerde ikili ilişkilerin kurulması ve kendilerini göstermelerini öneririm. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, önce kendilerini marka yapsınlar diyorum ben. Anladım. Yani iyi de isabet oldu bu yorum. Ya aslında bakıyorum, böyle yüzlerce bölüm yaptık değerli konuklarla sizin gibi. Onların da söylediği ortak nokta şu: yani evvela, yani maneviyat anlamında demiyorum ama ilgi duyması, sevmesi gerekiyor. Ya daha doğrusu kendini tanıması, bilmesi gerekiyor. Eğer sevdiği bir şey yapıyorsa zaten iş gibi gelmeyecek. Bir de üstüne insanlar, yani daha doğrusu markalar, kurumlar para vermiş oluyor diyorum. Bir de aklıma takılan bir soru: bu işin zorluğu var mı? Tabii.
Bu işin zorluğu var. Yani şöyle bir zorluğu var. Sonuçta bir risk alıyorsunuz. Siz bana geliyorsunuz ve diyorsunuz ki Özlem Hanım, ben bir marka kuruyorum. Ve bütün yatırımımı buna yapıyorum. Şimdi ben burada ona riskleri anlatmazsam ve markası reddolursa yapmış olduğu bütün yatırımlar çöp. Dolayısıyla burada ne yapması gerektiğini toplantılarımızda çok detaylı anlatmamız gerekiyor. Tabii ki riski var ama ben hiçbir zaman o riski almıyorum. Çünkü %100 değil. Ya bazen şöyle bile geliyorlar. Örnek veriyorum. Çin'e gidiyorlar, Rusya'ya gidiyorlar. Bir ürün buluyorlar. Ben diyorum ki bakın bu ürün size mi ait? Evet, bize ait. Aslında gidip bir yerden alıyorlar. Zaten bunu biliyorlar. O yüzden de bildikleri için hani sıkıntıya girecek süreç. Ben de hep şunu söylüyorum. Yani lütfen özgün olun. Özgün olmadığınız sürece kazanamayacaksınız. Evet, doğru. Siz sormadınız ama ben söyleyeyim, biraz da kendi reklamı yapmak adına. Deko Tabii. Kafa logosu ve ismiyle tescilli bir markadır dostlar. Harika. Zaman yani 2021'de yanlış hatırlamıyorsam, hatta şuraya bir yere ekleriz kurguda. İlk başta bu formata başlarken ilk yapmak durumunda olduğum, önem verdiğim şeylerden bir tanesiydi. Çünkü daha sonra ya malum sadece bize özgü bir şey değil, globalde çok alıntı ve fake hesaplar dönüyor. En azından yasal bir çerçevede korunmak önemli. Sizler de bir şeyler yapıyorsanız, sadece YouTube anlamında demiyorum, bir ürün tasarımı, fikir vesaire, mutlaka bir o kişinin uzmanı tabii ki eşliğinde bunu hukuki bir şeye oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de ben şu örneği çok veririm. Yani sizin konseptinizi bilmeden önce de hep şunu derdim. Bir ev alıyorsunuz fakat tapusunu almıyorsunuz. Yani tescil belgesi bunun gibi bir şey. Gibi, aynen. Diyorsunuz ki evet ben sonra alayım tapumu diyorsunuz. Hayır, bir şey yapıyorsanız keyfi de olsa, yani ticari de olsa tapunuzu alın diyorum ben. Aynen öyle, doğru. Evet, yavaş yavaş kapatalım isterseniz Özlem Hanım. Eğer ekleyeceğimiz Tabii. bir şey yoksa. Vallahi çok teşekkür ederim. Aslında daha önce planlanmış bir çekim programıydı bu. Ama benim sağlık sebebimden ötürü ötelemek durumunda kaldık. Bunun için de, yani daha doğrusu Özlem Hanım'ın anlayışı için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Vallahi teşekkürler. Ağzınıza sağlık Özlem Hanım. Çok değerli katkılarınız olduğu kanaatindeyim. Ben teşekkür ediyorum Ufuk Bey. Böyle güzel bir konsepte beni de dahil ettiğiniz için. Umarım bol bol izlenmeleri ve like'lanmaları olur. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum. Sağ olun. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.